Merhabalar, ben Emre. Bu videoda normalden biraz daha farklı bir şey yapacağız ve bir robot köpek yapacağız. İnsanların aklında ise yazılım konusunda çok farklı fikirler oluşuyor. Arduino'muz karşılıyor bizi. Tüm odaları iade etmek zorunda kaldık. Ama tabii ki bazı modeller farklı. Umarım bazı sanki ya. Fakat filament çok kötü çıktı ve aldığım motorlar, yine aldığım 360 derecesinde montaj için aldığım vidaların komununu robot köpeği artık gösterebilirim. Normalde ben aslında bir yazılımcıyım. Bunu her ne kadar videolarımda size fark ettirmesem de insanlara yazılım konusunda ne yaptığımı anlatırken biraz zorlanıyorum. Çünkü yazılım aslında hep ekranın arkasında kalan bir şey ve insanlara bazen somut olarak bir şey gösteremiyorsunuz. İnsanların aklında ise yazılım konusunda çok farklı fikirler oluşuyor ve aslında bu fikirlerin çoğu gerçeklikten çok uzak durumda oluyor. Artık buna bir son verdim ve yazılımla ilgili yaptığım şeyleri somut olarak ortaya koymaya çalışacağım. Her ne kadar birçok yazılım diline hakim olsam da bunları hiçbir zaman mekanik parçaları hareket ettirmek için kullanmadım. Ve bu bölümde bir robot köpek yaparak aslında yazılımla neler yapılabileceğini göstermek istiyorum. Fakat bir problemimiz var. Ben daha önce lehim bile yapmadım. Robot köpeği yapabilmek için gereken parçaları temin ettim. Şimdi asıl olaya geçmemiz gerekiyor ve bu parçaları işlevsel bir hale getirip birleştirmemiz gerekiyor. Şimdi robot köpeği yapmayı başarabilirsem bunun bir seri haline getirip her bölümde bu köpeği biraz daha iyileştirmeyi ve en iyiye götürmeyi hedefliyorum. Videoya geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet, çok laf yapmayalım, biraz iş yapalım. Evet, şimdi aldığım paketleri sırasıyla açmaya başlayabiliriz. Öncelikle klavye mouse'umuzu şöyle bir kenara alalım. İlk önce bir rulman aldım. Tabii ki robot köpeğimizin eklemlerinin hareket edebilmesi için bir rulman gerekiyor. Şöyle 8 adet rulmanımız var. Bunları kenara ayırıyorum. Sonrasında bir hırdavatçıdan tabii ki bir sürü vida parçaları aldım. Vida ve somunları aldım. Aynen, burada da somunlar var. Evet, bu kadar vida aldım ve bunları da kenara ayırıyorum aynı şekilde. Açmaya devam ediyorum. Bir USB kablosu geldi yanında. Arduino'muza bağlanmak için bunu kenara ayırdım. 2 tip jumper kablo. Sonrasında burayı açtığımızda bu kutuyu da bir kenara atayım. Böyle Arduino'muz karşılıyor bizi. Paketini açıyorum ve evet, hayatımda ilk kez bir Arduino'ya dokunuyorum şu anda. Evet, bu anı ölümsüzleştirelim. Beni asıl alan şey o pillerin arkasında yaptığı dalga köpürtmesi. Evet, bir Arduino Nano aldım bu iş için. Sanıyorum iş görecektir. Umarım görür yani, bilmiyorum. Daha önce hiç Arduino kullanmadım söylediğim gibi. Sonrasında bir breadboard var. Breadboard'u niye aldım bilmiyorum. Herkes alıyor. Küçük bir breadboard aldım. Bunun içinde bir jiroskop var. Açamıyorum. Kesinlikle açamıyorum. Şu an ısırmamak için kendimi zor tutuyorum bunu. Evet, hiçbir şekilde açamadım ve bir maket bıçağı bulup geldim. Bıçağı dedim. Bıçağı. Evet. Oh be. Allah'ım, yanlış yerden açtım. Biraz daha aşağıdan açmam gerekiyor. Evet, şimdi bu arkadaş yanında pinleri de gönderilmiş ve bu pinler bakıyorum ki lehimli değil. Olsun lehimleri, sıkıntı yok. Robot köpeğimizin ne kadar yatış açısında olduğunu bize söyleyecek. Bunları da kenara ayırıyorum. Şöyle 2 adet aynı zımbırtıdan var. Bunlar Arduino'ya giriş yapan herkese belediyenin dağıttığı cihazlar. Arduino alıp da şunu kullanmayan kimseyi görmedim. Bunlar ultrasonik sensör. Karşınızdaki objenin size ne kadar uzaklıkta olduğu verisini veriyor. Biz bunu şu şekilde çapraz kullanacağımız için sol ve sağ bize gerekli veriyi verecektir diye düşünüyorum. Her ikisinde de yakınsa obje, ortada bir obje vardır. Sadece birinde varsa ya sağda ya solda bir obje veya duvar veya herhangi bir şey vardır. Bunları da kenara ayırdım. Son olarak burada DC baril var. Elektrik kablosu takımını sağlıyor. Sonra burayı bitirdik. Bakalım bizi neler karşılayacak. Bir servo motorumuz var. Bu MG996R olarak geçiyor. Meraklıysanız eğer. Bunu da şu şekilde kenara koydum. Aynı şekilde paketimizden, bu motordan 11 tane daha var. Yani toplam 12 adet servo motor aldım. Bunlar robotumuz için gerekli motorlar. Eklemlerde tamamen bunlardan kullanacağız. Bu motorların özelliği şu: belirli bir konuma gönderebiliyorsunuz. Sonrasında burada 100 metrelik bir kablo var. Kablo lazım olur belki diye bir şeyleri uzatmak için. O nedenle aldım. Şunu bir atayım kenara. Ve burada neler varmış? Burada pertinak var. Pertinakslar üzerine lehim yapmanızı ve o şekilde devreler, basit devreler oluşturmanızı sağlıyor. Belki kullanırım, belki lazım olur diye bunlardan da aldım. Bunları da kenara attım. Sonrasında bir paketimiz daha var. Bitmiyor. Adaptör aldım ki bu servo motorlarımızı beslemek için gerekecek olan adaptör, ayarlanabilir bir adaptör, işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Kafaları vesaire var burada. Bunu da attım kenara. Sonrasında bir multimetre var. Daha önce hayatımda hiç multimetre kullanmadım. Umarım kullanabilirim. Nasıl bir şeymiş hemen bir bakalım. Hayatımda ilk kez bir multimetre elliyorum şu anda. Evet, bunun da kutusunu kenara atıyorum.
Ve son gaz. Devam ediyorum. Bakalım daha neler çıkacak. Evet, burada bir jumper kablomuz daha var. Sonrasında burada yine önemli bir parçamız var. Bu parça, Allah'ım, yine açılmadı. Yalnız makit bıçağı fena. Evet, bu parça bizim bu motorlarımızı yönetmemizi sağlayacak bir parça. Bu parça sayesinde motorlarımızı ayrı ayrı yönetebiliyor ve motorlarımıza şuradan güç sağlıyor olabileceğiz diye düşünüyorum. Bunları da hemen kenara koyuyorum ve atıyorum. Kargo poşetinde son bir şey daha var. Hemen onu çıkartalım. Evet, bu zımbırtı. Şimdi bunu açayım. Dağıttım burayı da. Bayağı masam şu an leş gibi dağınık. Bunun adı makaron. Bunu kabloya geçiriyorsunuz. Sonra çakmakla birazcık ısıtınca kabloyu sıkıyor. Yardımcı olacağını düşünüyorum makaronun bize. Şimdi öncelikle bir test yapmak istiyorum. Bu Arduino Nano üzerinde tüm parçalarımız çalışıyor mu? Ve motorları bir çalıştırabiliyor muyuz? Hepsini aynı anda. Bir bunu denemek istiyorum şu anda. Bunu yapabilecek miyiz? Ne olur cızırtı yapma bu sefer. Geçen videoda cızırtı yapmışsın bak, sayın mikrofon. Yapma onu. Evet, şimdi şöyle bir şey oldu. Benim aldığım servo motorlar 360 derece servo motorlarmış ve bu servo motorlarda konum kontrolü yapılamıyor. Bizim için tabii ki konum kontrolü çok elzem bir durum olduğu için tüm motorları iade etmek zorunda kaldım. Ama tabii ki 12 tane motorun yine 180 derecesine temin ettim. Gelmesini bekledim biraz ve biraz da 3 boyutlu baskıların tamamlanmasını bekledim. 3 boyutlu baskı için hazır bir model kullandım. Tabii ki bunu her bölümde daha da güncelleyerek kendimize en uygun hale getirmeye çalışacağız. Fakat şimdilik hazır model bize fazlasıyla yetecektir. Evet, şimdi 3 boyutlu baskımızın desteklerini ve kalıntılarını temizleyelim. Ardından da artık robot köpeğimizi yapmaya geçelim. Ve 180 derece motorları tekrar geldi. Artık bunları monte etmeye başlayabiliriz sonunda. Vidalarım, rulmanlarım vesaire hepsi hazır şu anda. Tamamen hazır durumdayım. Sadece montaj kaldı ve ardından yazılımını yapacağız. Tabii ki başlangıç için bir Arduino Nano kullanacağım ama sonrasında bunu değiştireceğim. Başlangıç için fazlasıyla iş görecektir diye düşünüyorum. Fakat ilerisi için Arduino çok yetersiz bir işlemciye sahip. Sonrasında bunu artık bir Raspberry Pi'ye mi çeviririm? Yoksa bunun için bir sunucu alıp sunucuyla iletişim kuracak bir şeye mi çeviririm henüz bilemiyorum. Ama başlangıç için çok basic hareketler için yeteceğini düşünüyorum. Ve bunu breadboard üzerinde kullanacağım ki geliştirmek için daha rahat olsun diye. Sonrasında tabii ki bunları daha iyi bir hale getireceğim. Fakat şu anda en basic haliyle bunu önce bir tamamlamak istiyorum. Daha sonra mutlaka bir sürü eksiği olacaktır. Bir sürü hatası çıkacaktır. Bunları parça parça daha iyi hale getireceğim. O zaman ben başlıyorum. Öncelikle buradaki servo motorlarının her birini çıkartacağım ve tam olarak 180 ve 0 derece arasına, yani tam olarak 90 derece arasına getirmeye çalışacağım. Ki sonrasında taktıktan sonra bir sıkıntı olmasın. Tekrar sökmek zorunda kalmak istemiyorum. Bu arada bir şey fark ettim. Bazı modeller farklı. Umarım bazıları çakma değildir. Şöyle göstereyim. Belki belli olur. Bakın şu bandrollerin üzerindeki yazılar farklı. Ve metalleri, dişlileri birinin altın sarısıyken diğerinin gümüş gri. Hayırlısı. Belki de değildir ya. Üretimden kaynaklı o şekildedir. Sanırım altın sarısı olanlar çakma çünkü marka yazmıyor onlarda. Herhalde random gönderiyorlar. Kime tutarsa. Problem çıkmaz inşallah ya. Çalışsın yeter. Çünkü tekrar iade edip tekrar almak istemiyorum. Gerçekten çok sinir bozucu bir... Tüm motorları bağlayacağım ve hepsini şıkır şıkır tam ortaya alacak inşallah diye düşünüyorum. Gerçekten 12 motor da çok fazlaymış ya. Tak tak bitmiyor. 12 servo motor nedir abi ya? Sıralama önemli ki hepsine bakacağım çalışacak mı? Evet, hepsini doğru taktım sanırım. Haydi inşallah bir sakatlık olmaz. Motorlar bu şekilde. Her elektriği taktığımda bir kontrol etmem gerekiyor. Bunda bir sıkıntı var gibi sanki ya. Garip bir ses var bunda ama anlamadım. Bunun gücü de çok az gibi geldi. Artık montaja geçebilir. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go,
hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Şimdi başıma gelen olayları anlatayım size. Aldığım bazı 3 boyutlu baskıların kalitesini çok beğenmedim ve siyah filamentim bitmişti. Bunun için bir siyah filament aldım fakat filament çok kötü çıktı ve iade etmek durumunda kaldım. Sonra tekrar aldım vesaire vesaire. Aldığım motorlar, yine aldığım 360 derece servoların ayarlanamadığını bilmiyordum ve bunları da iade etmek durumunda kaldım ve her birinin tekrar 180 derece olarak almak durumunda kaldım. Aldığım 180 derece motorların bazıları sıkıntılı çıktı ve arada dişli sıyıranlar oldu. Tabii bir de montaj için aldığım vidaların tomununu almayı unutmuşum. Ya birkaç küçük terslik yaşadık fakat bunların hepsi bir bahane. Yine de robot köpeği yapmayı bitirdim. Fakat geçmeden önce bu serinin devam etmesini istiyorsanız ve gelecek videoları kaçırmak istemiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi size robot köpeği artık gösterebilirim. O zaman sizi daha fazla bekletmeyeyim ve ortaya çıkan sonucu hemen görelim. Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Evet, köpeğimiz gördüğünüz şekilde. Ben parçalarını kırmızı olarak basmayı tercih ettim. Aslında Dynamic'in robot köpeğinin bir replikası aslında bu. Tabii ki birebir değil, biraz daha küçültülmüş versiyonu ama ben bunu tabii ki her stepte biraz daha büyütmeyi düşünüyorum parçalarını. Bu sadece ilk bir prototipti, bir demoydu. Bir görmek istiyordum nasıl çalıştığını, parçaların birbirine uyumunu. Sonrasında tabii ki bunun her parçasını daha da büyüteceğim. Motorlarını da değiştireceğim. Üzerinde şu an feedback veren, yani bize bilgi veren hiçbir modül veya parça yok. Bir led ışık bile koymadım üzerine. Normalde üzerine açma kapama tuşu, ekran veya ledler koyuyorlar. Wi-Fi, Bluetooth modülü bile yok şu an üzerinde. Ben bunu uzaktan kumandalı yapmak istemiyorum. Ben bunu tamamen yapay zeka ile geliştirmek istiyorum. Tabii ki bir Arduino ile yapay zeka yapmak mantıklı değil. Dediğim gibi step step bunu daha iyi bir konuma getirmek istiyorum. Sonrasında artık buna Raspberry'ler mi takarız, Nvidia Jetson mu takarız, bakarız ona. Veya belki yine Arduino kullanırım ama verileri bir sunucuda işlerim anlık olarak. Buna iletirim gibi bir şey de yapabilir. Yapılabilir. Daha az güç tüketmesi ve daha az maliyetli olması açısından. Çünkü şu anda piyasada Raspberry Pi bulmak çok zor. Bulunanın da fiyatı gerçekten çok uçuk. Kara borsaya düşmüş vaziyette şu anda Raspberry Pi'ler. O nedenle belki sunucuda işlem yaptırabilirim anlık olarak. Sonrasında Arduino'ya geri besleyerek o verileri işlem yaptırabilirim ki bunlar sonraki stepler, o zaman düşünürüz bunları. Şu anda size daha fazla hareket yaptırabilmek, en azından bir yürüdüğünü gösterebilmek isterdim. Fakat motorların bazıları sıkıntı çıkardığı için şu an hareket ettiremiyorum. Sadece dik durabiliyor. Her neyse, bunlar çözülebilecek sıkıntılar. Yeni motorların siparişini verdim. Fakat sipariş gelene kadar beklemek istemedim ve videoya bir an önce yetiştirmek istedim. Bu nedenle size yürüdüğünü veya birkaç hareket gösteremiyorum. Ama serinin bir sonraki bölümünün konusu bu robot köpeği yürütmek, dengesini sağlamak ve engelleri algılamasını sağlamak üzerine olacak ve model olarak hazır bir template kullandım. Fakat yazılım olarak hazır bir şeyler kullanmak istemiyorum. Tamamen sıfırdan kendim yazmak istiyorum çünkü mevcutta community'nin yaptığı şeyleri pek beğenmedim. Evet, bu robotu community'nin yaptığıyla birebir şekilde yapmayacağım. Kesinlikle tekrar ediyorum, uzaktan kumanda olmayacak. Üzerinde bir ekran olmayacak. LED ışık bile olmayacak. Belki göz gibi bir şey, yani bilgi veren bir LED ışık bile olmayacak. Şu anda üzerinde tabii pil de yok. Pil olacak daha sonra. Robotu gerçekten kendi başına hareket edebilir bir kıvama getirdiğimizde üzerine bir de pil takmayı düşünüyorum. Olabildiğince gerçek bir köpeğe yakın olsun. Çünkü siz gerçek bir köpeğin arka tarafında bir LED ekran görmüyorsunuz sonuç olarak. Bluetooth'la yönetmiyorsunuz veya bir uzaktan kumandası yok. Tamamen ona sadakatinizi sağlamanız gerekiyor. Bunun da öyle olmasını istiyorum. Bakalım ne derece yapabileceğiz. Serinin gelecek videolarını kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Çünkü bu serinin çok ilginç yerlere gideceğini düşünüyorum. Ayrıca videoyu beğenirseniz serinin devam videosunu o kadar hızlı çekeceğim. Video beğenmeleri benim için çok önemli. Çünkü en çok beğenilen videolar, en çok devamının gelmesini istendiği videolardır
gibi düşündüğüm için onlara ağırlık veriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Sen adını Karabaş mı koysak acaba?